oluyor da biriyle karşılaştığımızda bu hormon kokteyli dediğimiz kafamızın güzel olması hali bir anda devreye giriyor. Ne oluyor da o kişi onca başka kişinin arasından böyle bir öne çıkıyor. Onu görüyor ve onu arzuluyor hale geçiyoruz. Hadi bir bakalım çünkü araştırmalar bununla da ilgili bize birkaç şey söylüyor. Ruh eşi meselesi. Yine bu maruz kaldığımız işte söylenceler, filmler, edebiyat ürünleri, oyunlar vesaire onların hepsinde bir sanki onu aramak, ruh eşini bulmak, diğer yarını bulmak gibi bir önerme de var. Şimdi bu önermenin bir gerçekliğine bakalım istiyorum hep birlikte. Araştırmalar bize gösteriyor ki iki kişinin aşık olabilmek için ya da uzun süreli mutlu bir ilişkiyi sürdürebilmek için benzer olmasının herhangi bir katkısı yok. Benzer olduğumuz şeylere çekilebiliriz. Benzer şekilde farklılıklara da çekilebiliriz. Yani zıt kutuplar birbirini çeker de gerçek değil. İki kişi eğer çok benzerse, çok uyumluysa o zaman oradan mutlu bir hikaye çıkabilir ya da aşık olunabilir de gerçek değil. Şimdi bu iki bilgiyi alalım bir cebimize koyalım ama benimle birlikte şuraya bakın istiyorum. Mutlu ilişkilere baktığımızda birbirine benzer taraflar da olduğunu görüyoruz. Birbirlerinin çok zıt taraflar da olduğunu görüyoruz. Birbirine çok zıt özellikleri olan kişilerin de çok mutlu olabildiğini görüyoruz. Birbirine zıt özelliklere sahip olan kişilerin de çok mutsuz olabildiğini görüyoruz. Ama şöyle bir fark var. Mutsuz çiftlere mutsuzluklarının sebebini sorduğumuzda açıklamaları çok farklı oldukları oluyor. Ama bu mutsuzluk farklılıklarından kaynaklanmıyor. Yalnız şöyle bir fark var. Mutsuz çiftlere sorduğumuzda mutsuzluklarının kaynağının ne olduğunu, farklılıklarının mutsuzluklarına sebep olduğunu söylüyorlar. Açıklama böyle geliyor. Dolayısıyla aktarılan bilgi bu haline geliyor. Halbuki gerçekte farklılıklar mutsuzluk getirmiyor. Mutlu ilişkilere baktığımızda çoğu çift benzerlikler de taşıyor, farklılıklar da taşıyor. Ama iyi bildiğimiz bir şey var ki bu benzerlikleri de farklılıkları da kutlaması bir şey olarak yaşıyorlar. Birbirlerine dair hayran oldukları bir şey olarak yaşıyorlar. Ruh eşi meselesine dönecek olursak, biriyle karşılaştığınızda, onunla yakınlaştığınızda o kişiyi yıllardır tanıyormuşçasına hissettiğiniz bir güvenlik hissi oluşuyorsa eğer, bu böyle aşkın orada oluşmaya başladığını, böyle yeşermeye başladığını göstergelerinden biri. Ama doğru bir kimyaya, doğru bir işte hani ne bileyim orana, formüle sahip olduğundan değil o kişi, bir yanıyla çekici geldiğinden, bir yanıyla merak uyandırdığından aslında tüm bunları yaşatmaya başlıyor. Peki ne oluyor da onca insan arasından o kişi bizde merak uyandırıyor? O kişiyi görür olmamızı sağlıyor. Araştırmalar bununla ilgili birkaç şey söylüyor. Bir, aşinalık. Şimdi burayı iyi duyun istiyorum. Aşina olduğumuz şeyleri şöyle bir dönüp bakıyoruz, merak ediyoruz. Hani yine böyle çok sık konuşulan işte gitti annesi gibi birine aşık oldu, gitti babası gibi birine aşık oldular vesaire. Bunların hepsini bu sepete alabilirsiniz. Sepette çünkü şu var. Eğer tanıdıksa birinin bazen gülüşü, bazen ses tonu, bazen ne bileyim konuşma hızı, bazen bir hareketi, bir jesti, bir el kol hareketi falan. Eğer bir aşinalık varsa ne oluyor burada diye daha fazla merak ediyoruz ve oraya daha fazla bakabiliyoruz. Ama bu başlı başına aşık olmamızı sağlıyor demek değil. Aşinalık faktörü orada duruyor. İki, fiziksel görünüm elbette. Özellikle erkekler için, kadınlar için de öyle ama kadınlar için öne çıkan faktörü birazdan sayacağım. Fiziksel görünüm elbette birine dönüp merak etmemizi, çekici dememizi, burada ne oluyor diye merakla dönüp bakmamızı sağlayan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ne arıyoruz fiziksel görünümde? İşte bunun hani altın oranının çekiciliğini kanıtlayan böyle kesitsel araştırmalar da var. Ama özellikle işte bakım, temiz olmak, hani kişinin çekici bulduğu, o dönemin kültürünün çekici bulduğu bir form içinde olması vesaire bunların tamamı burada duruyor. Dolayısıyla ikinci sıraya fiziksel görünümü rahatlıkla koyabiliriz. Üçüncü sıraya baktığımızda kadınlar için en öne çıkan faktörmüş gibi görünüyor. Birini hani onca kalabalık içerisinden görmekte, seçmekte o da güven vermesi. Pek çok kişiye neden o kişi diye sorduğumuzda çok güvenilir biri gibi geldi yanıtını alıyoruz. Onun yanında güvende hissediyorum yanıtını alıyoruz. Ne demek güvende hissetmek? Birkaç tane öne çıkan tiyoyla anlatabilirim sanırım. Birinin güven vermesi, ben o kişinin yanında kendim olabilirim demek. O kişi beni
olduğum halimle çok beğeniyor ve bana çok hayranlık duyuyor demek. O kişi başıma ne gelirse gelsin, düşersem beni tutar demek. Geliyorum bir diğer özelliğe, onca kişi içerisinden o kişiyi görmemizi sağlayan bir diğer faktör zamanlama. Zamanlama şu. Hani dedim ya aşık olduğumuzda böyle bir dizi hormon, bir dizi nörotransmitter devreye giriyor diye. Bu hormonların ve nörotransmitterlerin devreye girmesine öncülük eden, devreye girmesini kolaylaştıran zamanlar var hayatımızda. Şimdi mesela yeni bir okula başlıyorsam, yepyeni bir ortama gidiyorsam, evimi taşıdıysam, bulunduğum şehri değiştirdiysem, hayatımda majör, büyük bir değişiklik meydana geldiyse biraz daha bu hormonları salgılamaya hazır hale geliyoruz. O yüzden pek çok kişiden, belki sizin hikayenizde de şey duymuşsunuz, yaşamışsınızdır. Ya hiç de beklemiyorken, tam da böyle bir şeyle uğraşıyorken hayatımda bir anda aşık oluverdim. Çünkü aşık olmaya hazır bir zemin söz konusuydu. Dolayısıyla ruh eşini bulmak dediğimiz yerde benzerlik değil, zıt kutuplar değil, o kişinin olması değil ama daha çok böyle faktörlerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama ruh eşine inanmak meselesinden bahsetmek istiyorum. Eğer ruh eşine inanıyorsanız, bir gün bir yerlerde ruh eşinizi bulacağınızı düşünüyorsanız ya da halihazırda içinde bulunduğunuz ilişkide ama o benim ruh eşim falan diyorsanız oraya da biraz sorgulayarak bakın istiyorum. Çünkü ruh eşini bulmaya inanan insanların, ruh eşini aramakta olan insanların aslında çok mutlu olabilecekleri ilişkileri biraz kolayca elediklerini gösteriyor. Çünkü aşk dediğimiz şey zamanla, emekle de oluşabilen bir şey. Burada boomerlardan biraz bahsetmek gerekiyor. Boomer jenerasyonundan. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki ruh eşine inandıkları için daha mutlu olan bir nesil var. O da boomer diye tanımlanan nesil. Çünkü boomer dediğimiz jenerasyon hakikaten tam da bu bilgiyle büyüyor. Yani birine aşık olacak ve hayatı boyunca o kişiyle olacak ve başka hiç kimseyle yaşamayacak. O yüzden bu kişiler aşık olduklarında, o duyguyu yoğun bir şekilde yaşadıklarında hakikaten hayatı boyunca da oraya daha çok emek verme, o aşkı sürdürmek için daha çok uğraşmak gibi pek çok davranış da sergiliyorlar. Onların nesli için son derece yararlı bir inanışmış gibi görünüyor. Ama eğer bu nesle ait değilseniz, daha dışarıda bir yerdeyseniz, öncesi ya da sonrası ruh eşini bulmak meselesine şüpheyle yaklaştığınızdan emin olun ne olur. Çünkü pek çok araştırma bize gösteriyor ki ruh eşini bulmak, doğru kişiyi bulmak, karşımdaki kişi o mu değil mi sorularını henüz olgunlaşmamış bir yerden, soruları olgunlaştırmayan bir yerden dümdüz buna inanan kişiler pek çok iyi olabilecek ilişkiyi de eliyor oluyorlar. Şunu iyi duyurmak istiyorum. Uzun süreli, aşkın yoğun devam ettiği ilişkiler artık biliyorsunuz ki varlar. Ve bu ilişkileri sürdürmek için yapılması gereken, verilmesi gereken çokça emek de var. Ama genel kanı, genel yargı, uzun süren mutlu ilişkilerin özelliklerinin çokça küçümsendiği, işte emek vermek gibi, o kişiye zaman ayırmak gibi, o kişiyle gerçekten onun hayallerini gerçekleştirecek pek çok şeyi yapmak gibi, güven vermek gibi, güvende hissettirmek, güvende hissetmek gibi özellikleri küçümsemekle kalmıyoruz genel kanı. Aşkta mutluluk hiç getirmeyen, hatta bir hayli mutsuzluk getirebilecek pek çok özelliği de yüceltmekle uğraşıyoruz. Dolayısıyla çoğu çift, çoğu kişi çok mutlu olabileceği ilişkileri kolaylıkla harcıyor da oluyor. Bu tuzaklara düşmediğinizden emin olun, olur mu?